Sadece Kitab-ı Mukaddes diyen protestanlarla sadece Kur'an diyenlerin zaman zaman benzerlikleriyle anıldıklarını görüyoruz. Genellikle sadece Kur'an söylemini olumsuzlama gayretiyle bu benzerlik vurgulanmaktadır. Gerçekte bu iki akımın benzer ve farklı yönleri nelerdir? Sadece Kur'an söylemini dile getirenlerin yeknesak bir topluluk olmadığını biliyoruz. Henüz gelişme aşamasında olan bu düşünce yerine yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip protestanlık üzerinden giderek bu benzerlik ve farklılıkları ele alalım. Protestanlığın 3 temel çıkış noktası vardır. Kutsal kitaba yaklaşım biçimi, iman anlayışı ve Tanrı ile ilişki, Tanrı ile iletişim. Bu üç temel noktadan sadece Kur'an söylemiyle protestanlığın benzerlikleri ve farklılıkları ele alınabilir. Protestanlar sola scriptura, yani sadece kutsal metin söylemiyle din konusunda yetkili tek otoritenin Kitab-ı Mukaddes olduğunu, Katolik Kilisesi'nin, papalığın ve konsillerin hükümlerinin hiçbir bağlayıcılıklarının olmadığını öne sürerler. Sadece Kur'an söylemini dile getirenler de benzer şekilde din konusunda bağlayıcı tek metnin Kur'an olduğunu, Kur'an'ın yorumu konusunda tek yetkili olanın da sorumluluk sahibi birey olduğunu öne sürerler. Protestanlıkta insanı kurtuluşa götürecek olanın iman olduğu söylenir. İbadetlerin ve iyi davranışların insanı kurtaramayacağı, kurtuluşun sadece Tanrı'nın rahmetiyle sağlanan imanla olacağı söylenir. Sadece Kur'an söylemini dile getirenler, sadece Allah'a iman ve salih amelle cennetin kazanılacağına inanırlar. Ancak bu konudaki görüşler henüz burada ifade ettiğim kadar net bir şekilde ortaya konulmamış ve genel olarak kabul görmemiştir. Protestanlara göre vaftiz olan her Hristiyan birer rahiptir. Her Hristiyan dini öğretiler ve ritüeller konusunda söz sahibidir. Ruhban sınıfı ve Tanrı ile insan arasındaki aracı figürlerin tamamı reddedilir. Ana dilde ibadet meşrudur. Sadece Kur'an söyleminde de benzer yaklaşımı tarikatlar ve evliyalar konusunda görüyoruz. Allah'la insan arasında aracı konumunda bulunan şeyhlerin otoritesi reddedilir. Her Müslümanın Allah'ın evliyası, dostu olduğu savunulur. Ana dilinde ibadet konusundaki görüşler henüz gelişmiş değildir. Aynı söyleme sahip kesimler arasında halen bu konuda farklı görüşler dile getirilmektedir. Protestan söylemin 3 temel ilkesini ele aldığımızda sadece Kur'an söylemiyle benzerliklerinin oldukça fazla olduğu görülüyor. Ancak Protestan söylemin din anlayışına daha detaylı baktığımızda bu benzerliklerin azaldığını görüyoruz. Örneğin insanın kaderi konusu. Protestanlar insanın kaderi konusunda söz sahibi olmadığına, iman başta olmak üzere yaşanılan her durumun Allah'ın takdiri olduğuna iman ederler. Luther'e göre insanlar imana kişisel gayretleri veya başkalarının yönlendirmeleriyle ulaşamazlar. Tanrı, kurtuluşunu takdir ettiği insanın kalbine imanı yerleştirir. Sadece Kur'an söyleminde ise kaderin Protestanlıktaki, Sünnilikteki ve Şiilikteki gibi bir alın yazısı inancına dönüştürülmesine kesin bir dille karşı çıkılır. Kader, Allah'ın yaşam için koyduğu ölçüler olarak tanımlanır. Buna göre insan, içine doğmuş olduğu tabiatın kuralları, sosyal ilişkilerin kuralları, psikolojik durumların işleyiş kuralları ve benzeri kurallarla, ölçülerle çevrelenmiş ise de bu kuralların el verdiği ölçüde kendi tercihleriyle hayatına yön verebilmektedir. Protestanlıkta Kitab-ı Mukaddes'in literal anlamı dikkate alınır. Metnin batini tevillerine itibar edilmez. Bu yaklaşım sadece Kur'an söyleminden çok Vahhabi, Selefi söyleme benzemektedir. Sadece Kur'an diyen kesimler, Kur'an'ın muhkem ve müteşabih yönleri olduğunu, muhkem ayetlerin zahiri yönden, müteşabih ayetlerin ise batini yönden tevil edilebileceğini savunurlar. Protestanlıkta Kitab-ı Mukaddes'i yorumlama yetkisi herkese verilmiştir. Bu yaklaşımda Müslümanlarda daha çok mealci denilen kesime karşılık gelmektedir. Mealcilik ile sadece Kur'ancılık aynıymış gibi görünse de bunlar aslında iki ayrı kesimi ifade etmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi sadece Kur'an söylemini dile getirenlere göre Kur'an'ın muhkem ve müteşabih yönleri bulunmakta, muhkem ayetler zahiri yönden, müteşabih ayetlerse batini yönden tevil edilebilmekte. Ayrıca muhkem ayetlerin tevilinin sıradan kimseler tarafından yapılabildiğine, müteşabih ayetlerin anlaşılabilmesi içinse müfessirlere başvurulması gerektiğine dair genel bir kabul bulunmaktadır. Protestanlarla sadece Kur'an diyenler arasındaki benzeşmeyen unsurların sayısı daha da artırılabilir. Örnek olması bakımından bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Netice itibariyle bu iki kesim arasında genel olarak önemli benzerliklerin ve farklılıkların bulunduğunu söyleyebiliriz. Kurumsallaşmış, geleneğe dönüşmüş ve yozlaşmış din anlayışına karşı bir öze dönüş, ilk kaynaklara dönüş bakımından benzerlikler olduğu ve dine, hayata, özgürlüğe bakış açısı yönünden ise farklılıklar olduğu söylenebilir. Kısaca söylemek gerekirse bu iki kesim arasında biçim yönünden benzerlikler olduğu gibi içerik yönünden de farklılıklar mevcuttur. Karşılaştırma yaparken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir.